yüzden tozlaşabilir. Bazılarında arılar yardımcı olur, işte bal arısı, bombuz arısı bunlar etki edebilir ama bazıları kendinden kendini yetiştirir. When we know that, it means that if a variety like this sunlight is 85%, it means that I have to remove kendinden gelişebilen that only 85% of the total number of fruits that I count or kilos I have to remove. So I have to multiply by 85% at least. Then we have to see what can affect our production. %57 tozlaşabilen bir bitki için, yani çiçeklerinden bahsediyorum. Ben bunun 0.85'ini kayıp olarak görüyorum. O yüzden bunu 2 kilo 400 gram toplayacağımı hesapladığım zaman döllenmeden kaybedeceğim şeyleri hesaba katarak 2 kiloya düşürürüm diyor. So you also have to consider fruit drop by winds. Ayrıca meyveleriniz rüzgardan dolayı düşebilir. You have to consider as well frost. Don zararı olabilir. Birds. Kuşlar olabilir. Okay. In general, when I do a forecast, I remove 25% of my value. Ben genellikle to be more hesapladığım into kilodan reality. Because you don't gerçekçi olan 100% rakamı of the düşerim fruit. her zaman. Çünkü her zaman size gösterdiğim rakamları toplayamazsınız. Ben de böyle yapıyorum. Yüzde kaç olarak tahmin ediyorsunuz? 20%. %25. %25 fire verir Evet. diyeni düşünüyorum. Hesapladığınız kilodan %25 fire verin kendinize. So when you are trying to sell your food, you say you want to take 100 tons and you deliver 50, it's because you didn't do the job. You have to count a good number of plants, have a good average on the farm, of all varieties and all sectors, to forecast what is coming. This is possible counting the buds. Of course now it's too early because they are İşte not totally formed. siparişlerinizi de buna göre alabilirsiniz. Siz 100 ton olarak hesaplarsınız ama size gelen 50 ton olur. Örnek veriyorum. Hesaplamanızı eğer böyle yaparsanız gerçeği görebilirsiniz ve buna göre siparişlerinizi de gönderebilirsiniz. So if we have already varieties that we have all the buds formed, we can start pruning and we can start doing this forecast calculation. If the variety is making buds later, we have to wait until you can come into the block and you start pruning. Gözleri görene kadar beklemeniz gerekiyor o yüzden budama için. Bunu yaptıktan sonra sayabilirsiniz. Sayım yaptıktan sonra da hesaplayabilirsiniz. Konuya uzak olduğum için soruyorum da biz daha yeniyiz. Bu yıllık sürgünler bir sonraki senenin meyve sürgünleri anladığım kadarıyla. Buradaki her gözü bir meyve olarak mı hesaplanabilir? What is asking? He is asking, can you calculate the new buds for the doesn't matter. For example, 2 branches will give the production next year. This will give from the here the fruit. That's why you are calculating. No. I'm only counting flower buds. Yeah. I don't He's count asking. leaf buds. Yeah. He's asking. He's asking the flower. If you have 5 or 6 buds here, this length of leaves, it's enough. Because it's almost of the double, more than double. Yeah. Çiçek gözleri. Yapraklar değil, çiçek gözlerini sayıyorum. Bu çiçek gözlerini This sayarak will do this. yapıyorum. Ama bunlar gelecek senenin meyvesi. Only with 2 or 3 leaves is enough to support this fruit. With only 2 or 3 branches new, it's enough to support. I don't want to show them. Can you show the flower buds? There's no flower buds here. Burada hiç yok diyor. Because this is late grow. The flower buds is Çünkü here. bu geççi olanlardan bir tanesi. This Eğer is görsem changing. See? göstereceğim diyor. This is Şimdi changing. bu değişiyor diyor. Görüyor musunuz diyor. These are making flower buds. See? Şimdi bunlar This çiçek is still gözü vegetative. oluşturuyorlar. This is still vegetative. Flower buds, you can see it. Here you can see flower buds. See? Burada görebilirsiniz. Flower buds. Çiçekler. Flower buds. Yani her yaprak sürgünü bir çiçek adayı değil yani. Hayır, only yaprak count the sürgünü flower farklı, buds. çiçekler farklı. You only count the flower buds for focus. O yüzden Sadece- acele ettim. Don't stop counting leaf buds, that's too much. Bunları sayarsanız çok fazla iş görürsün. That's crazy job, Çiçekleri. huh? Bu derece değil. How many fruits per bud? How many fruits per bud? do you Normally, count? these varieties do 5 to 6 flowers. You count with 5. Because you 5 can veya use one 6 flower. çiçek yolu sayıyor. Okay? If you don't know the variety, you search for the Eğer information çeşidi on the web bilmiyorsan, about bununla how ilgili much flowers my araştırabilirsiniz. variety has. Normally it's on the packet.
You look for Normalde bu channel ürün pattern. aslında If it has pattern. If it doesn't have pattern, sometimes you don't find it. patente olmayanlar için bilgi bulursan patentler için In bilgi general, it's 5 to 6 bulabilirsiniz. flowers per bud. Ama diyor 5 veya 6 zeytin You have varieties like Black Blue, do 8 to 12. But then it's a long course. bazı çeşitler içinse 8-12 arasında ama küçük kümeler. Okay, so it's very easy, but it takes time because after you put it into the job, you have to prepare your sales. So you need to know what to do. Okay, George, did they make a mistake? Which one is good? Well, here, if I look everything, it's fine. But as you see, the plant doesn't have a lot of flower buds. The plant grows very strongly, still not flower buds. So this plant probably don't have a lot of production, even if it's a big plant. Here is missing some pruning here. Gördüğünüzde çok fazla çiçek özü ama çok fazla Missing getiriyor. some pruning. Here I would Ama güzel bir almış şimdi. if you look here, this. Buraya baktığımda küçük olanları görüyorum. Here is missing also pruning, so we have to cut back something. Also this. This cut back here. Here you see that this plant doing ramification like a fish bone. So if you have good laterals with 2 or 3 buds and strong, you can reduce it. 3-4 gözüm varsa bunlardan resmi çözerim. Okay. You should have 3 laterals for maximum to get a good fruit size. Ben 3 tane yan bal bırakıyorum. Also depends on the variety, and you cut back Aynı here. işte ballar değişir. It's difficult sometimes when you have a big plant because most of them are going to be up. And if you prune too much, you also reduce the yield. And I think mine is okay. Ben de bu konuda bir şey sormak istiyorum. Nereye değil mi toplamaktan? Bu kadar büyük bir doğru yoksa daha şöyle Hayır, zaten önemli aslında toplayacağım seviyede olması. şu mu? Yani, yani bunlar biraz What do you prefer doing picking the fruits and the plants? Like this level, this level? You always have to pick here, not there. Because if you look to the space you have, the space should be 3 meters. Because the branches do this, do this. If all of this fall down with fruits, if it's a long plant, you cannot even walk or spray. Her These plants zaman will require also trellising, so it's more expensive. So ideally, this line should not be here. One line here, one there, or one line there. That's it. Or you make the post closer, then you do the right spacing. 3 meters enough. Mechanization, spraying. 3 People have metre. to work. Design İnsanların intensive. geçmesi için, yaşatması için. If you want to Ama work, içinde aynı şekilde toplayıcılarınızın seviyesi de olması lazım. Marker çok uzun mesela. Onun için bile zor oluyor da toplamak. the other detail is if you want to work with high density, Eğer çok sık then you uğraşsanız, have to work at least with the good density in the row. yes. Because if you narrow the space, you should at least have a meter. If the plant is Hocam büyütmek için bu mesafelere aslında çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa bu sıklıkla hepsi birbirine girecektir. Do you advise how many meters or centimeters in distance and also the distance? should be 1 meter, 1 metre bitki aralığı, 3 meter. 2 metrede 2 bitki arası. No less than 2.5. 2,5'tan az olmamalı. Because the problem here is you have a small farm, you want to put plants, putting more plants, increasing density doesn't Biliyorum, mean that they're küçük gonna bir get more üretim kilo. yeriniz varsa daha çok bitki koymak isteyeceksiniz ama bu demek değildir ki çok meyve You alacaksınız. get the first 3 years more kilos, then İlk 3 yıl çok meyve toplayacaksınız belki ama ondan sonra bir daha asla yukarı çıkamayacaksınız.
This is always a problem. Bu her zaman yaşadığımız If you problem. go to strawberries, you can Çileğe plant gidiyorsan. the same thing. 10 plants per meter, you go to 1 14. metrede 10 Doesn't veya work. 14 Pick the same. bitki koyuyorlar. Aynı şeyi topluyorlar ama hiç fark etmiyor. Aynı kilo, aynı ton. The same thing with raspberries. You start with Bu 4, you olmadığı want için to de do aynı with 8. gerekli. You double the density, get more kilos, but the quality of the size. İlk başta sıkı koyduğunuz zaman çok fazla meyve topluyorsunuz ama bitki geliştiği zaman asla toplamayacaksınız. Optimizing the kilos per plant, giving the right space. Bitkiye doğru yeri verirseniz bitki size doğru şey verecektir zaten. Shadowlands. Rates should be what? You shouldn't use shade nets for the night. You don't need it. But in the summertime so we have the so hot weather in Turkey, sometimes 40 Then you degrees. use it only when you're harvesting. Sadece Çiçek gözü az mı zeytin diyor? çeşitleri için, Çiçek gözü. hasat zamanında kullanmanızı tavsiye ederim. Bunlar Zeytin yaprak değil mi? asla gölgeleme kullanmanızı Bunlar tavsiye dibinden etmiyorum. çiçeklerdi bak bak. You don't need it. Bu sisteme ihtiyacınız yok diyor. Sadece hasatla meyve toplamak. Burada var mı? Yok. Şunlar. Abi yeni çiçekler taşıyalım bak. Meyve veren de Bu şekilde tırnak kesimler için O önemli değil. O önemli değil. ben değil. Bizim eğitmenimiz. Esra mı? You teach him. Bizim Yeah, eğitmenimiz. he is giving the advice to the growers. He is working at the government agricultural ministry. When they are collected here, he is going to giving the training, the education to them. Esra Hanım, bir de ben. Şimdi önümüzdeki sene burada meyve olacak. Aha. Şimdi meyveyi bittikten sonra bu meyve şişesini alsak sezondan sonra daha iyi olmaz mı? Bunu asla açıkladım, ben bir daha söyleyeyim. Şunun gibi mi? Hayır. Hayır hayır öyle değil. Yok. Hasattan Next year, sonra Hasattan yaz sonra. sezonunda kesebilir miyim diyor. This branch, then he is asking if I am If cutting I- after the harvest this place. Okay. If this branch don't make any buds, Yeah. I can cut this bud in the winter, blow down the branch, and regrow again in the spring. So you don't wait until the next year. For example, this one, they will pick from this one up. But then he says, I want to cut from in here. Depends. What is the growth of the spring? You only prune more, and you decide to prune in the summer or in the winter more hard, depending on the push of growth of spring. This plant, if you don't prune hard these plants, they will keep the same structure over and over, so they get old. When they get old, they don't have regrowth. These plants, if they don't have flower buds, it should be cut down and regrow again. But as an advisor, and I work with growers, they have to make money out of it. So you optimize what you have, and then take the decision, block by block, to do that hard pruning, because otherwise it affects too much the cash flow. Bunu çok tavsiye etmiyor. Şöyle açıkladı. Duruma göre değişir yapılması gereken şey. Eğer bunu yaparsanız, mesela dedi hiç çiçek gözü olmayan bir şey kestiğiniz zaman yazın, bitkiyi aslında yaşlandırmış olacaksınız. Çok sert bulamayı ben tavsiye etmiyorum. Durumunuza göre değişir tamamen. Onun tavsiye ettiği kış bulaması ki bitkiyi çok fazla zorlanmadan, yaşlandırmadan. Eğer yaparsanız bitki çok fazla kendisini zorlayacak. Zorladığı için kendini yaşlandıracak. Bu yüzden tavsiye etmiyorum. Herkes yaşlanıyor. Strategy. Bu diyor stratejinize göre değişir diyor. Eğer diyor bu zaten bana vermiyorsa ben bunu zaten kat yapacağım. I think the most important here to retain, besides the learning of the basic pruning, is controlling the fertilization to avoid too much growth after harvest. This is related with the management they did with nitric acid. When you want to stop fertigation, you have to remove what stimulates plants. Hasattan sonra eğer siz bitkinizi bir noktaya, bir seviyeye taşımak istiyorsanız şayet hasat sonrası yapacağınız gübreleme çok önemli. Eğer buradaki gibi nitrik asit kullanıldıysa bu doğru yol değil. Bunu kendi planlamanıza göre düzenlemeniz lazım. Ne zaman duracaksınız, ne zaman başka bir programa geçeceksiniz. Yap. Soğan var mı? Azra, I think this is not a good season to prune. Düşünüyorum ki bu budama için iyi değil. That's Japanese. Yeah, but it's not good. Because Japon it's crushing makes not a nice cut.
This one is like a knife. This Bu one diyor bıçak is gibi diyor. crucial. Ama bu daha çok Depends on the sıkışık blade and oluyor. Bu ceviz için zaten. Ceviz için. This is a copy from This is for the walnuts. Wo- he says. Ah, yeah, okay. But even for the walnuts, we use better this one. Ama biz de ceviz için bile buna belki daha iyisini bile I think here is kullanıyoruz. probably the blade. Biz bıçak gibi olanı istiyoruz. Bitkiyi sıkıştırarak kesmek değil, bıçak gibi anlık kesmek. Understand. Italian model. It's Italian model, copy in Turkey. Maybe. No. It seems so. The Chinese, the Japanese have also a model like this. It's very good. Evet, but eziyor. The blade is more than the shape. And also the ergonomy. Bakayım almayayım bundan. No. What's next? Questions Like and this, I I think. This are good. Remote has to be Sorular olabilir mi? Sorularınız var mı?